bir dönüm noktasındayız ve dünya için çok önemli bir nokta. Orta Doğu'da İran'ın terörü Amerika'yı, Arap dostlarımızı ve İsrail'i hedef alıyor. Bu medeniyetlerin çatışması değil. Bu barbarlık ve medeniyet arasındaki bir çatışma. Bu çatışma ölümü yüceltenler ve hayatı kutsayanlar arasında bir çatışma. Medeniyetin güçlerinin kazanması için Amerika ve İsrail yan yana durmak zorunda. Çünkü yan yana durduğumuz zaman, birlikte durduğumuz zaman çok basit bir şey ortaya çıkıyor. Bu da biz kazanırız, onlar kaybeder. Ve dostlarım, bugün sizlere şu sözü vermeye geldim. Biz kazanacağız. Hanımefendiler ve beyefendiler, 7 Kasım 1941 ve 11 Eylül 2001 gibi 7 Ekim'de bizim sonsuza kadar kötü anacağımız bir gün. Bir Yahudi bayramında yaşandı. Saldırı için harika bir gündü. Çünkü güneşli bir gündü ve bulut bile yoktu. Binlerce İsrailli festivalde kutlama yapıyordu ve bir anda, bir akşam, bir gündüz çocuklar hala uyurken birden cennet cehenneme dönüştü. 3000 Hamas teröristi İsrail'e saldırdı. İsrail topraklarına girdi. 1200 kişiyi, 41 ülkeden 1200 kişiyi katlettiler ve bunların arasında Amerikalılar da vardı. Ve nüfusumuza oranla bu 29 11 Eylül saldırısına eşdeğer bir saldırıydı tek bir günde. Kadınlara tecavüz ettiler, erkeklerin kafasını kestiler ve bebekleri canlı canlı yaktılar. Ebeveynleri çocuklarının önlerinde öldürdüler ve çocukları ebeveynlerinin önlerinde öldürdüler. 255 kişiyi hem canlı hem ölü Gazze'nin karanlık mahzenlerine sürdüler. İsrail bunlardan 145'ini evine götürdü ve bunların birçoğu da kurtarma operasyonlarıyla elde edildi. Serbest bırakılan, kurtarılan rehinelerden bir tanesi burada eşimle birlikte oturmakta ve ve 7 Ekim sabahında tüm dünya Noah'nın Gazze'ye kaçırılırken ki bir motosikletin arkasındaki görüntülerini gördü ve annesiyle görüştüm birkaç ay önce. Kanserden ölmek üzereydi. Bana dedi ki, Sayın Başbakan, sizden son bir dileğim var. Ben kızımı, Noah'yı son bir kez, ölmeden önce son bir kez kucaklamak istiyorum dedi.
2 ay önce nefes kesici bir kurtarma operasyonuna yetki verdim. Bizim özel kuvvetlerimiz bu savaşta, bu çatışmada hayatını kaybetti ve Noah'da dahil olmak üzere 4 rehineyi kurtardı. Noah ki bu en duygulandırıcı olaylardan biriydi. Noah annesiyle bir araya geldiğinde annesinin son dileği yerine gelmiş oldu. Ve Noah, bugün burada olduğun için çok mutluyuz bizimle. Teşekkür ederim. Birçok rehine ailesi yine bizimle birlikte buradalar. Buna Elia'nın ailesi, Elia Bibas, iki kızıl Bibas çocukların, iki kızıl çocuğun ebeveyni ve onlar da rehine olarak alınmışlardı anneleriyle birlikte. Çok pardon. Eliyahu'nun çocuğu birlikte tüm aileleri rehine olarak alınmıştı. 2 güzel kızıl çocuk rehine olarak alınmıştı. Ne kadar canavarca. Ve bugün bizle birlikte yine Yotam'ın oğlu cesurca Hamas'ın tutsaklığından kaçtı 2 rehine ile birlikte, ancak trajik olarak ülkemize geri kaçarlarken öldürüldüler. Bizimle birlikte aynı zamanda Amerikalı rehinelerin de aileleri buradalar. Bu ailelerin çektiği ızdırap kelimelerle anlatılamayacak derecede. Dün yine onlarla görüştüm ve onlara şu sözü verdim. Tüm rehineler, tüm sevdikleriniz evlerine geri dönene kadar dinlenmeyeceğim dedim. Hepsi. Ve şu an biz konuşurken bir yandan aktif olarak yoğun bir şekilde rehinelerin serbest bırakılması için çalışmalara devam ediyoruz ve bazıları şu anda serbest bırakılmakta ve biz başarılı olacağımızdan da çok eminiz. Aynı zamanda Başkan Biden'a teşekkür etmek istiyorum. Rehineler için büyük çaba gösterdi ve aynı zamanda ailelere de teşekkür etmek istiyorum, rehinelerin ailelerine. Sayın Başkan'a İsrail'e desteği için teşekkür ediyorum. 7 Ekim'de gerçekleşen korkunç saldırıdan sonra Hamas'a kötülük dedi. Saf kötülük dedi ve Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi gönderdi caydırıcılık için ve en karanlık zamanımızda hiçbir zaman unutulmayacak bir ziyaret gerçekleştirdi İsrail'e. Başkan Biden ve ben birbirimizi 40 yıldan uzun süredir tanıyoruz ve kendisine yarım asırdır süren İsrail dostluğu için teşekkür ediyorum. Ve kendisi de dedi ki, ben gururlu bir İrlandalı Amerikalı Siyonistim dedi. Dostlarım, 9 aydan uzun süredir İsrailli askerler sınır tanımaz bir cesaret gösterdiler ve bizimle birlikte bugün Teğmen
Teğmenlerimizden biri burada. Avichai is an officer in the Israeli paratroopers. İsrail paraşütlü para askerlerinden biri, ailesi Etiyopyalı ve 7 Ekim'in erken saatlerinde haberleri aldıktan sonra, Hamas'ın kanlı saldırısının haberini aldıktan sonra üniformasını aldı, silahını aldı. Ancak arabası yoktu. Ve 10 kilometrelerce koştu. Gazze'nin ön cephelerine vatandaşlarını korumak için koştu. You heard that right? Doğru duydunuz. 10 kilometre boyunca koştu. Ön cepheye koştu. Birçok teröristi öldürdü ve pek çok hayatı kurtardı. Hepimiz senin bu onurlu kahramanlığının sonucu sebebiyle müteşekkiriz ve tam yanında, Abiyail'in tam yanında Teğmen Ashraf Al-Bahiri var. Eşref bir Bedevi asker, İsrail Müslüman toplumundan ve 7 Ekim'de Eşref de birçok teröristi öldürdü. Önce silah arkadaşlarını korudu kışlasında ve sonrasında mahalleleri korudu yakınındaki, kibutsların yakınındaki ve Eşref gibi Eşref gibi Müslüman askerler, İsrail güçlerinin Müslüman askerleri, Hristiyan, Yahudi ve diğer silah arkadaşlarıyla birlikte çok büyük bir cesaretle savaştılar. Üçüncü kahramanımız aynı zamanda bugün yine bizimle birlikte. Asaf fought as an officer in the Tank Corps. And he was wounded in battle. Kendisi çatışmada yaralanmıştı. Çatışmada yaralandıktan sonra bir bombadan korumuştu silah arkadaşlarını. Sağ kolunu kaybetti ve sol gözündeki görme yetisini kaybetti. Şu an iyileşmekte ve inanılmaz bir şekilde kısa bir süre içinde yeniden bir tank tugayının komutanı olarak çatışmaya geri dönecek. Aynı zamanda dördüncü kahramanımız da burada. Gazze'de bacağını kaybetti ancak hala savaşmaya devam ediyor. Dostlarım, bunlar İsrail'in askerleri. Eğilmez, korkmaz ve geri çekilmez. İncil'de de yazdığı gibi
They shall rise like lions. Aslanlar They have risen gibi like lions. kalkacaklar, The lions of aslanlar Judah, gibi the lions dirilecekler of Israel. ve dirildiler. İsrail'in askerleri. Ladies and gentlemen, Hanımefendiler ve beyefendiler, the men and women of the IDF İsrail come from Silahlı every corner Kuvvetleri'nin of Israeli society, askerleri İsrail Every toplumunun ethnicity, her bir köşesinden every color, geliyor. every creed, Her etnisiteden, her left and right, ırktan, her renkten, religious and secular, sağdan, soldan, dindar, imbued seküler, with the indomitable hepsi spirit of the Maccabees, the legendary Jewish warriors of Makabi'nin antiquity. With us ruhuyla today savaşıyorlar is ve Yehiel bizimle Leonard, birlikte the bugün father of one of those Maccabees. bu Makabilerden Yehiel's bir father tanesinin escaped the ebeveyni Holocaust burada. and found refuge in America. As a Ailesi young man, soykırımdan Yehiel kaçıp moved to Amerika'ya Israel sığınmıştı. and raised a Ancak family of kendisi 8 children. İsrail'e taşındı ve He 8 named çocuklu his bir eldest son aile Moshe, kurdu. after his late father. Çocuklarından biri Moshe babasından became an aldı exemplary ismini. officer in one of our elite commando Bizim units. elit He served with distinction for 2 decades. komando While raising birliklerimizin 6 beautiful birinde children of his elit own. bir üye olarak görev yapmaya October başladı 7th, ve 7 Ekim'de Moshe volunteered to return to combat. savaşa geri dönmek için 4 gönüllü weeks oldu. 4 hafta He sonra was killed when a booby trap mine bir exploded bubi in a tuzağı, tunnel shaft. bir mayın next to a mosque. patlayınca, caminin yanındaki bir his mayın son's patlayınca funeral, hayatını kaybetti. Yehiel Ve said this, oğlunun cenazesinde "If the state şöyle of dedi. Israel had not Eğer been İsrail established after devleti the Holocaust, kurulmamış olsaydı the soykırımdan image sonra engraved in our collective memory would hepimizin have been the kolektif photograph of that helpless anılarındaki Jewish boy in the Warsaw görüntü ghetto, holding his hands up bir in the air getoda with Nazi çaresizce rifles pointed at him. bekleyen Yahudi çocuk, But Nazi because of the silahlarının birth of önündeki Israel, Yehiel çocuk continued, aynı kalmaya because devam of the ederdi. courage Ancak of soldiers İsrail like devleti my son kurulduğu Moshe, için oğlum the gibi Jewish people kahraman are no longer askerler helpless in the sayesinde face of our Yahudi enemies. halkı artık düşmanlarımızın karşısında çaresiz değil. Yehiel, please rise so we can honor your son's sacrifice. Yehiel, And I lütfen pledge to ayağa you kalk and to ki all the biz bereaved de families of Israel, oğluna some of whom are in saygımızı this hall gösterelim today, ki sana söz the veriyorum. sacrifice of your loved ones will not be Sevdiklerinizin in vain. fedakarlığı boşuna olmayacak.